İyi akşamlar. Ortada bir kavram kargaşası var. Kimi medyum, kimi cinci, kimi büyücü, kimi falcı, kimi astrolog. Falcıya medyum deniyor. Medyuma cinci deniyor. Cinciye astrolog deniyor. Falan böyle bir karma karışık. Medyum kelimesiyle kim, ne, hangi özellikler anlatılmak istenir? Cinci kimdir, nedir? Cinci ile medyum arasındaki fark nedir? Medyum mu, evliya mı? Evliya kimdir, medyum kimdir? Medyuma göre evliya da medyumdur. Halbuki medyum ve evliyalık başka bir olaydır. Gelin isterseniz bu defa şu kavramları bir yerli yerine oturtmaya çalışalım. Şimdi evvela cinci ile medyumu birbirinden ayırt edelim kesin hatlarla. Medyum nedir? Cinci nedir? Cinci diye bilinen, cinci tabiriyle anlatılmak istenen şudur. Bir kişi bilerek veya bilmeyerek cinlerle iletişim kurmuş ve kendisinin cinlerle ilişki altında olduğunun farkında olan ve bu ilişkisini dışarıya, kişilere, insanlara yansıtan, cinlerden ve cinlerin yaptıklarından haber veren kişidir. Eğer bir kişi herhangi bir şekilde cinlerle iletişim kurmuşsa ve bunun farkında olmuşsa, daha sonra da ben cinlerle görüşüyorum, cinlerden şu bilgileri alıyorum, cinler bana şu konuda yardımcı oluyor, bilgi veriyor, yardım yapıyor diyorsa ve bu cinlerle olan ilişkisini çevresindeki insanlara çeşitli şekillerle, usullerle, yollarla yansıtıyorsa bu kişi cincidir. Medyum değil. Medyum herhangi bir şekilde hipnoz yoluyla veya kendi kendine kendinden geçerek ruh diye sandığı varlıklarla temas kuran ve onlardan aldığı tebliğleri çevresine, dışa yansıtan kişidir. Medyum cinle görüştüğünü bilmez. Medyum falancanın ruhuyla veya filancanın ruhuyla görüştüğünü zanneder. Ve de o falanca veya filancanın ruhunun kendisine bir takım bilgiler verdiğini, kendisini yetiştirdiğini düşünür. Veya bu kendinden geçme trans halinde kendisine uzaylılardan bilgi geldiğini sanır. Bu kişi medyumdur. Yani bu kişi gerçekte cinlerle görüştüğünü, cinlerle iletişim kurduğunu bilmez. Bilenler cinci sınıfındadır. Bu cinci sınıfında olanların bir kısmı da herhangi bir şekilde cinlerle evlilik kurabilir. Kadın cin erkeğiyle beraberlik kurabilir veya erkek cin kadınıyla beraberlik kurabilir. Veya diyelim ki cinlerden bir kadın, ki bu cinlerin kadınlarına peri derler genelde. Fakat aslında cinlerin bir başka sınıfı, bir başka yapı özelliklerine sahip olanı perilerdir. Bunları herkes birbirine karıştırıyor. Dolayısıyla da ortada büyük bir kavram kargaşalık çıkıyor. Evliyalık denen olayınsa bu cincilikle veyahut da medyumlukla hiç alakası yok. Uzaktan veya yakından alakası yok. Evliyalık uzun yoğun çalışmalar neticesinde kişinin varlığındaki, özündeki ilahi güçleri, vasıfları, özellikleri keşfetmesi ve varlığının, Allah'ın varlığı yanında yokluğunu idrak ederek tamamen Allah'la yaşaması halidir. Yani evliyalıkla
medyumluğun, cinciliğin kesin hiçbir alakası yoktur. İnşallah onu tasavvufa yönelik bazı sohbetlerimizde izah etmeye çalışacağım. Şimdi bir de falcılık olayı var. Falcılık tamamıyla cinlerden bilgi almaya dayanır. Kişi farkında olarak veya olmayarak herhangi bir objeye yönelik biçimde transa geçerek o anda cinden gelen bilgileri dışarıya, çevresine yansıtır. Bu obje bir kahve fincanı, fasulye tanesi, bir küre veyahut bunun yanı sıra daha başka bir takım şeyler olabilir. Hatta astroloji kitabını önüne açar. Ben astrolojiden bahsediyorum adı altında. Gene cinlerden aldığı kehanetleri, yorumları, bilgileri çevresini anlatır. Bu da falcıdır. Yani falcılığın esası ister kahve falı, ister fasulye falı, ister bilmem ne falı, ne derseniz deyin, tamamıyla cinlerden alınan bilgilere dayanır. Falcı ile cinci arasındaki fark nedir derseniz, cinci direkt cinlerle görüşen, cinler tarafından ele geçirilmiş kişilerdir. Buna mukabil falcılarsa böyle bir iletişimin farkında olmadan kendinde duyduğu, hissettiği bilgileri dışarıya yansıtan kişidir. Astroloji tamamıyla bu konunun dışında müspet verilere dayanan bir ilim dalı olmaktadır. Yani bugün adam çıkıyor, ben astrologum diyor, fakat cinni bilgilere dayanarak bir takım şeyler konuşuyor. Astrolojiyle bunun anlattıklarının alakası yok. Astroloji çok uzun yıllar denenmiş, tecrübelere dayanan bir olaydır. Burada astroloji ile ilgili çok basit bir misal vermeye çalışayım size. Mesela diyelim ki Aslan Burcu, burçların içinde. En belirgin bir örnek olduğu için bunu söylüyorum. Bir Aslan Burcu özelliği taşıyan kişiye baktığınız zaman bu kişinin eli kendisinin size ben Aslan Burcu'nun özelliklerini taşıyorum der. Eline baktığınız kişinin bakın şu parmaklarındaki şu mafsal yerleri belirgin, şişkin ise bu parmaklar ince fakat mafsallar geniş, enlemesine belirginse bu kişide mesela Aslan Burcu özellikleri vardır. Ama ana burcu Aslan'dır veya yükselen burcu Aslan'dır. Ama mutlaka o kişide Aslan Burcu'nun bir takım özellikleri belirgin olarak vardır. Bu basit olarak bir örnektir. Yani bunun falla, kehanetle, tahminle alakası yoktur. Bunun gibi her burcun değişik el karakteristikleri vardır, yüz karakteristikleri vardır, davranış karakteristikleri vardır. Yani astroloji olayının bir kehanetle, falcılıkla, cincilikle hiç alakası yoktur. Astroloji tamamen bu konunun dışında başka bir dal, başka bir bilim sahasıdır. Astroloji bilim midir, değil midir? Bu konulara daha sonraki sohbetlerimizde Allah nasip ederse gireceğim. O konuyu da size izah etmeye çalışacağım. Şimdi burada özellikle vurgulamak istediğim husus falcılıkla medyumluğun, falcılıkla cinciliğin, cincilikle medyumluğun ayrı ayrı şeyler olduğunu size anlatmaya çalışmak. Mesela siz gittiniz falanca bacı filanca bacı. Genellikle hanımlardan çıkar bu iş. Oturdu, kağıt açtı. Diyelim ki tarot. Diyelim ki fasulye falı. Diyelim ki bakla falı. O anda farkında olmadan o kişi ciniyle temasa geçer. Cinle temasa geçtiğinde genellikle de bilmez. İçine ilham geliyor diye olayı yorumlar, düşünür ve sizin sorduğunuz konularda çeşitli yorumlarda bulunur. Ve hatta geçmişinize dair çok kesin olaylar size anlatır.
Bu bilgiler tamamıyla kendisinin temasta olduğu cinden gelir. Ama o kişi kendisine cinden o bilgilerin geldiğini bilmez. İçime doğuyor der. İşte bu olay tamamıyla bir falcılık olayıdır ve cin kökenlidir. Ama cinciye gittiğiniz zaman cinciler size o konuyla ilgili bilgileri anında verir. Birçoğu bakarsınız böyle soluna bakar veya sağına bakar. Hatta yanındakilerle böyle konuşur. O konuşmalarını algılarsınız. İşte bunlar cincilerdir. Yani tamamen cinle görüşen kişilerdir. Ya küçük yaşta ele geçirilmişlerdir ya evlilik yoluyla onların arasına katılmışlardır vesaire. Medyumlarda ise bu olay yok. Yani böyle bir görerek, bilerek bu varlıklarla temas etme olayı yok. Onlar böyle üzerlerine bir ağırlık hali gelir. Transa geçerler. Bu trans anında kendi ağızlarından cinler konuşur. Hatta o derece konuşurlar ki onun bilmediği bir lisanda onun ağzından konuşma çıkar. Mesela diyelim ki o kişi Türktür. Onun ağzından Fransızca veya İngilizce veya Arapça cümleler dökülür. Veya o kişi Fransızca, Arapça şiirler yazar. Siz bakarsınız, canım bu adamın böyle bir şey bilmesine imkan yok. Demek ki bu adam ermiş bir adam ki böyle bir şey yapıyor dersiniz. Ermişlikle, evliyalıkla alakası yok. Bu tamamen medyumluk olayıdır. Yani farkında olmadan cinlerle iletişim kurmanın sonucunda cinlerden gelen verileri dışarıya aktarma olayıdır. Biz bu tür olaylara çok rastladık. Bütün bu olaylardan kurtulmanın yolu da gene o Kur'an'daki belli ayetleri ezberleyip okumanıza bağlıdır. Şimdi Kur'an'da mesela cinlere karşı tedbir olarak Ayetel Kürsü tavsiye edilir. La havle ve la kuvvete illa billah tesbihi tavsiye edilir. Veya kuleuzuler, kuleuzu bir rabbil felak, kuleuzu bir rabbin nas sureleri tavsiye edilir. Fakat bizim tecrübelerimiz göstermiştir ki bu söylediğim dualar pasif korunma dualarıdır. Aktif korunma duaları ise daha evvel size yazdırmış olduğum o Rabbi enni meseniye şeytanı binusbin ve azab diye başlayan duadır. O duayı okuduğunuz zaman siz cinleri rahatsız eden dalgalar yayarsınız beyninizden ve beyninizden yaydığınız bu dalgalar sonucu cinler rahatsız olarak çevrenizden uzaklaşmak gereğini duyarlar. Aktif ve pasif korunma sistemi ne demektir? Yani beyinle yaptığımız bir takım çalışmalarla bu cinleri nasıl kendimizden uzaklaştırabiliyoruz? Bu konuya isterseniz bundan sonraki sohbetimizde devam edelim. Şimdilik hoşça kalın efendim. İyi akşamlar.